Merhabalar. Bu dersimizde ilk olarak scriptable obje'lere değineceğim. Scriptable obje'ler sahneden bağımsız, sahne açılsa da, play moduna geçse de, geçmese de proje dosyalarımızda asset olarak tutabildiğimiz bir nevi veri kutularıdır. Sonrasında karakterimizin zeminde mi değil mi onun kontrolünü yapacağız. Bunu raycast'lerle yapabiliriz veya spherecast ile yapabiliriz. Ben burada spherecast hatta spherecast non-alloc kullanacağım. Son olarak da karakterimize yer çekimi uygulayacağız. Biraz yavaş ilerliyoruz. Bu dersten itibaren hızlanalım istiyorum. Hadi hemen önceki dersin görevlerine bakalım. Rigid Body Movement'ta Apply Rotation'ı Move Rotation ile yapacaktık. Diğeri de Movement Based'de temizlik yapacaktık. Ben Input Rotation'ı ve Target Rotation'ı kaldırdım. Artık gerek yok. Şimdi bu gördüğünüz speed değerleri için bir scriptable object oluşturacağım. Movement Base içindeki speed değerlerimi buraya aktardım. Bu scriptable object'i asset haline getirebilmek için create asset menu attribute'unu kullanıyorum. Oluşacak dosyanın adını ve menüde nereden oluşturacağımızı buraya ekliyorum. Scriptable object adında bir klasör oluşturuyorum. Ve içine movement variables scriptable object'ini menü yardımıyla oluşturuyorum. Bunlara artık ihtiyacımız kalmadı. Artık movement variables so ekleyebilirim. Sırada ground check işlemlerimiz var. Perform ground check metodumu oluşturuyorum. Physics freecast'den alloc yazıyorum. Bunu yazarak aslında ne yapıyoruz? Ekrana görünmeyen bir top koyuyoruz. Bu top da çarptığı yerin detaylarını bize geri gönderecek. Burada gördüğümüz referansları oluşturacağız şimdi. Topun merkezi, çapı, hangi yöndeki çarpışmaları kontrol edeceğiz. Çarptığı yerlerin listesi, yani raycast results, ne kadar uzaklıktaki çarpışmaları değerlendirecek, hangi layer mask ile çarpışacak. Son olarak da çarptığı yüzey olan etkileşimi, biz bir etkileşim istemiyoruz, sadece check yapacağız. Origin'imiz transform position artı yukarı yönde. Collider'ımızın çapı kadar yukarı çıkıyorum ve biraz daha yukarıda olsun istiyorum. Skin width kadar daha yukarı çıkıyoruz. Çarpılan yerlerin listesini oluşturuyorum şimdi. Referansları yazmaya başlıyorum. Çapın biraz daha küçük olmasını istiyorum. İnce ayar yaparken buraları tekrar düzenleyeceğiz. Zemin aşağıda olacağı için aşağı yönde çarpışmalara bakacağız. Uzaklığımı belirtiyorum. Zeminin layer'ını oluşturuyorum. Ve herhangi bir etkileşim olsun istemiyorum. Bu metot bize raycast list döndürüyor dedik. Yani birden fazla çarpılan yüzey olabilir. Biz en yakın olanını bulmaya çalışacağız. O bulduğumuz raycast'i de buraya kaydetmek için raycast hit oluşturuyorum.
En yakın hit'i bulmak için de for döngüsü kullanıyorum. Bool is grounded oluşturup burada false, burada da true yapıyoruz. OnDraw Gizmo Selected ile sahnede görebileceğimiz bir küre oluşturuyorum. Aynı origin ve çapta olacak tabii ki. Bakalım küre görünüyor mu? Şu hataya da bir bakmak istiyorum nedir diye. Hem abstract hem de alt class'larda aynı isimde controller kullanmışız. Hemen birini değiştirelim. Gizmoları aktif etmeyi unutmayalım yoksa çizdiğimiz küreyi göremeyiz. Mesh render'ı da bir kaldırayım. Küre daha net görünsün. Şimdi Movement Base class'ımızı biraz toparlayalım. Daha önce Movement Calculator yardımcı class'ımızı oluşturmuştuk. Burada da Physics Calculator statik sınıfımızı oluşturalım ve yaptığımız bu hesaplamaları buraya aktaralım. Yeni bir metot oluşturuyorum. Hesaplamayı buraya yapıştırıyorum. Şimdi burada gördüğünüz kırmızı hatalardan kurtulmak için metoduma referanslar oluşturmaya başlıyorum. Bulduğumuz en yakın hit'i dışarı aktarmak için bunu out yapıyoruz. Burayı da ayrı bir metot yapıyorum. Movement Base içerisinde oluşturmuş olduğumuz bu metodu çağırıyoruz. Buraya kadar. Şuraya da is grounded ise yeşil olsun diyorum. Hemen test edelim.
So atamasını yapalım. Ground layer oluşturalım. Zeminin layer'ını ground yapalım ve çalıştıralım. Sorun görünmüyor. Şimdi yer çekimi işlemlerine geçelim. Karakterimiz zemindeyken de küçük bir hız vektörü uyguluyorum. Karakter yere yapışık kalsın diye. Zeminde değilse zamanla artan hızda düşsün ama çok da hızlansın istemiyorum. Onun için düşme hızını 50 ile sınırlandırıyorum. Buraya debug da ekleyelim ve görelim hesaplamamızı. Hemen movement base içini de güncelleyelim. Rigid Body Movement ile denemeyeceğim çünkü orada birkaç değişiklik daha yapmamız gerek. Bu dersimizin görevi de o olsun. Karakter kontrol ile test edelim. Karakter biraz yukarıda duruyor. İnce ayarını yaparız bunun. Şimdi karakteri boşluğa düşürüp düşme hızının da limitlendiğini görelim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görevlerimizi de söyleyip hemen dersimizi sonlandıralım. Rigid Body'de zaten yer çekimi uygulanıyor biliyorsunuz. Use Gravity True olduğu için. Bunu Inspector'dan kapatabiliriz. Ama Inspector'dan değil, kod içerisinde kapatmanızı isteyeceğim. Diğeri de karakter controller'da karakterimiz biraz daha zemine yaklaştırmaya çalışalım. Sonraki ders görüşmek üzere.